Merhabalar. Kadına yönelik şiddet konusundaki video serimizin ikinci bölümünde Kadın Adayları Destekleme ve Eğitme Derneği'nin genel başkanlığını yapmış ve uzun süre Mor Çatı Sığınağı Vakfı gönüllü avukatlığını yapmış avukat ve aktivist Hülya Gülbahar ile birlikteyiz bugün. Hoş geldiniz Hülya Hanım. Hoş bulduk. Şimdi ilk olarak bahsetmek istediğim bir konu var. Birçok kadın cinayetinde cinayeti işleyen kişi kendini cezadan kurtarmak için mağdurun intihar ettiğini ileri sürüyor. O kişinin mağduru öldürmüş olabileceğini gösteren veya en azından ağır şiddet uyguladığını gösteren çok sağlam veriler olduğunda bile medya ve yargıçlar genel olarak o şüphelinin iddiasını meşru ve mantıklı olarak kabul ediyor. Birçok vakada maktul olan kadınların bizzat cinayeti işleyen kişiden korunmayı istediğini de biliyoruz. Buna rağmen kovuşturmanın ortada bir cinayet olmadığına karar verdiği bir sürü vaka var. Bunu nasıl açıklıyorsunuz? Maalesef hem Türkiye'de hem dünyada kadın cinayetleri teker teker işleniyor genellikle. Kadınlar böyle tek tek öldürüldükçe bu cinayetlerin sistematik, sürekli ve devletler tarafından aslında onaylanan bir cinsiyet politikası olduğu gözden kaçırılmış oluyor. Onun için kadın cinayetlerinin Türkiye açısından baktığımız zaman bir katliama dönüşen, bir cins kırıma dönüşen boyutu olduğunu, politik olduğunu ve kadın cinayetlerine karşı politik araçlarla mücadele etmemiz gerektiğini çok net bir şekilde görüyoruz. Yani aslında Confucius'un ünlü sözünü biz 21. yüzyıl Türkiye'sinde ders kitaplarına girecek kadar ağır bir şekilde yaşıyoruz. Confucius, kadınlar çocukluklarında babalarına, evlendiklerinde kocalarına, yaşlandıklarında oğullarına hizmet ve itaat etmek zorundadır diyerek kadın cinsinin görevini ve erkek cinsinin sırf erkek doğduğu için bütün bir kadın cinsini yönetme, onun emeğine, bedenine, kimliğine el koyma hakkını kendisinde görmesi gerektiğini anlatan patriarkal bir ideolojinin çok önemli sözcüklerinden bir tanesiydi. Türkiye'de de bugün ya da geçmişte kadın cinayetlerinin üzerine kazıdığımız zaman hemen hepsinin arkasında o iki kavramı görüyoruz. Hizmet etmeyen ya da hizmette kusur eden kadınlar cezalandırılıyor. Şiddete maruz kalıyor ve öldürülüyor. İtaat etmeyen, itaatsizlik eden, erkeklerin otoritesini ve üstünlük iddiasını sorgulayan kadınlar şiddete maruz kalıyor ve öldürülüyor. Dolayısıyla hizmet ve itaat çok önemli bir kavram. Bütün ekonomik politikalar, siyasal politikalarda kadınların erkek cinsine hizmet ve itaat ettirilmesi üzerine kurulu. Şimdi konuya böyle baktığımız zaman bunun patriarkal bir devlet politikası olduğunu, devletlerin bunu bazen düşmanlıkla, bazen hoş görerek aslında ya seyrettiğini ya da bizzat teşvik ettiğini çok net bir şekilde görüyoruz. O yüzden kadın cinayetleri politik diyoruz. Bir takım kadın cinayetlerinin bir bölümünün cinayet olarak görülmeyip fail erkeklerin, katil erkeklerin korunması da bir yargı ve devlet politikası. Ne yazık ki Türkiye'de de bu politikayı biz çok net bir şekilde yaşıyoruz. Bugün bile Türkiye'de kadın cinayetleriyle ilgili sağlıklı bir veri bulmak mümkün değil. Veriler çarpıtılıyor ve 3'te 1, 5'te 1 oranında düşük gösteriliyor kadın cinayetleri söz konusu olduğunda. Kadın örgütlerinin ve medyanın yaptığı araştırmalar da gerçek rakamları asla yansıtmıyor. En az 3 ile çarpmak gerekiyor bu rakamları Türkiye'de. Şimdi kadın cinayetleri söz konusu olduğunda Türkiye'de elimizdeki en son resmi
sağlıklı sayabileceğimiz rakam 2009 yılında o dönemin Adalet Bakanı'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kadın cinayetleri konusunda yaptığı açıklamada verdiği rakamlar. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin, AK Parti'nin Türkiye'de iktidara geldiği 2002 yılında kadın cinayeti oranı 66 sayısı 66'ymış Türkiye'de. 2003'te 83, 2004'te 164, 2005'te 317, 2006'da 663, 2007'de 1011, 2008'de 806, 2009 yılının sadece ilk 7 ayında 953 olmuş. Şimdi bakın, bunlar sadece kayıtlara kadın cinayeti olarak geçenler. Bu rakamların içinde kaza süsü verilenler, intihar süsü verilenler, zehirlenme süsü verilenler yok. Mesela şu anda doğrudan doğruya sadece saldırı anında ölen kadınları rakamlara, istatistiklere dahil ediyorlar. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan kadınların daha sonra öldüklerinde istatistiklere girmediklerini düşünüyoruz. Rakamları düşük gösterebilmek için. 2009 yılının ilk 7 ayını kapsayan bu rakamdan sonra Türkiye'de elimizde sağlıklı kadın cinayeti rakamı yok. Bir internet sitesinin yaptığı araştırma rakamlarla nasıl oynandığını burada göreceksiniz. Çok net bir şekilde gösteriyor. 2009 yılında Adalet Bakanı 7 ayda 953 kadın öldürüldü derken Aile Bakanı sonradan 171 kadın öldürüldü sadece dedi. Rakamlarla bu kadar net bir şekilde oynanıyor. Zaten rakamlar, kadın cinayetlerini durduracağız platformu o yüzden kurulmuştu. Hani veri toplamak evet. amacıyla. Evet, ama onların topladığı verileri de 3'le çarpmak gerekiyor. 2009 yılında Türkiye'de en az 5 kadın öldürülüyordu günde. O tarihten sonra kadın cinayetleri azalmadı, artarak devam etti. Gazetecilerin yaptığı hesaplamaya göre sadece cinayet olarak kayıtlara geçen kadın ölümlerinde artış 2002 ile 2009 yılı arasında %1400 idi. Şimdi sayı oldukları için önemli değil. Kadınların hayatlarından bahsediyoruz burada. Şimdi Türkiye'de kadın hareketinin çabası sayesinde birçok olay görünür oldu. 2010 yılında eşekten düştü, öldü denilen kadının aslında tüfekle vurularak öldürüldüğü yıllar sonra ortaya çıktı. Aile kuşkulandığı için kızlarının mezarını açtılar ve birdenbire tüfekle vurularak öldüğünü ortaya çıkarttılar. Bakın, basit bir gözle siz eşekten mi düşüldüğünü yoksa tüfekle mi vurulduğunu anlayabilirsiniz. Bunun için savcı olmanıza gerek yok. Bütün kuşkulu ölümler savcıların onayıyla gömülüyorlar. Savcının bu konuda uzman hukukçunun eşekten düşmeyle vurularak öldürülme arasındaki farkı görmesi gerekirdi. Aynı şekilde Türkiye kamuoyunun yakından bildiği Şule Çet davasında üniversite öğrencisi Şule Çet yanında çalıştığı işverenin götürdüğü bir plazada tecavüze maruz kalarak 20. kattan atılarak öldürülmüştü ve intihar denilerek üzeri kapatılmaya çalışılmıştı. Kadın hareketinin mücadelesi sayesinde bunun bir intihar değil, bir kadın cinayeti olduğu ortaya çıkartıldı. Aleyna Çakır davasında da fail Aleyna Çakır'ı aylar öncesinde boğazını sıkarak öldürmeye teşebbüs etmişti ve Aleyna Çakır bu boğazını sıkma eyleminin sonucunda bayılmıştı ve fail bunun görüntülerini çekerek baygın kadını sosyal medyada teşhir etmiş, yayınlamıştı. Şimdi bu olayın ardından kadının banyoda kendini bornoz askısıyla asarak intihar ettiği iddia edildi. Boğmaya teşebbüs, Türk Ceza Kanunu açısından öldürmeye teşebbüstür. Kamu davası olması gerekir. Ama öldürmeye teşebbüs suçları ne yazık ki Türkiye'de çok az uygulanıyor. Kadınları öldürmek çok çeşitli indirimlerle karşılanan ya da
cinayet olmadığı süsü verilen eylemler değil, öldürmeye teşebbüsler de cezalandırılmayan eylemler arasında Türkiye'de maalesef. Bunun sistemli bir devlet politikası olduğunu Türkiye'de açık ve net bir şekilde görmek gerekiyor. Bir de size şunu sormak istiyorum. Son 2 senede kadına şiddeti önlemek amaçlı 6284 sayılı kanunun kapsamında birkaç tedbir alındı. Mesela acil müdahale KADES uygulaması başlatıldı ve uzaklaştırma kararlarının süresi boyunca uzaklaştırılanın ateşli silaha sahip olmasını engellemek için bazı hukuki değişiklikler yapıldı. Böyle tedbirlerin kadına şiddeti düşürebileceğini düşünüyor musunuz? 2012 tarihli 6284 sayılı kadına yönelik şiddetle mücadele etme yasası maalesef uygulanmıyor Türkiye'de. Ana sorun yasanın uygulanmıyor olması. Yasa gereğince önleyici, koruyucu tedbir kararları verilmesi gerekiyor ve bu tedbir kararlarının süresinin 6 ay olması, kimlik değişikliği gibi durumlarda süresiz olması gerekiyor. Ama maalesef Türkiye'de şiddetle ilgili hem İstanbul Sözleşmesi'ne, Avrupa Konseyi'nin hem 6284 sayılı yasaya karşı ciddi bir erkek muhalefeti söz konusu olduğu için bu yasalar uygulanmıyor. Şu anda 6284 sayılı kanun çerçevesinde verilen tedbir kararlarının 15 gün, birer ay gibi sembolik sürelerle verilen ve verildiği koşullarda kağıt üzerinde kalan tedbir kararları olduğunu görüyoruz. 2018 yılında 55 binin üzerinde kadın koruma kararı almak için yargıya başvurmuş, koruma kararı almış. 55 binin üzerinde kadından bahsediyoruz. 6284 sayılı yasadaki geçici maddi yardımdan yararlandırılan kadın sayısı sadece 10. Yine 6284 sayılı yasada koruma kararı kapsamında kadınlara çalışırken ya da iş aramaları için kreş yardımı yapılması gerekiyor. 55 bin kadın içerisinden sadece 6 adet kadına kreş yardımı yapılmış. KADES iyi bir uygulama ancak sadece akıllı telefonları olanlarda uygulanabiliyor. Sadece vatandaşlar için uygulanabiliyor. Yani Türkiye'de yaşayan ama misafir statüsünde milyonlarca Suriyeli kadından bahsediyoruz. Kadın ve çocuktan bahsediyoruz. Onlar için zaten uygulanmıyor KADES programı. Akıllı telefonu olsa bile çok kadın telefondan bu tür uygulamaları kullanmayı bilmiyor. Zaten KADES Türkiye'nin her yerinde değil, pilot sayılan illerde uygulanıyor. Ne yazık ki Türkiye'nin şiddet hattı olan 183 kuruluş aşamasında 7/24 hizmet vermek ve kadına yönelik şiddet konusunda danışmanlık vermek ve olaya müdahale etmek için kurulmuştu. O da şimdi şiddet hattı olmaktan çıkartıldı. Asıl olarak kadınlara alabilecekleri, başvurabilecekleri sosyal yardımlar konusunda rehberlik etme hattına dönüştürüldü. Bizzat Aile Bakanı'nın yaptığı açıklama nedeniyle. Mesela 2020 Adalet Bakanlığı rakamlarına göre 254.948 kişi hakkında tedbir kararı verilmiş 6284 sayılı yasa gereğince. Yani 250 bin kişi hakkında 250 bin yaklaşık kadının şiddet görüyorum, devlet beni korusun diye devlete yaptığı başvuru olduğunu görüyoruz. Bunun 3-4 kadının ya haklarını bilmediği için ya da devletin kendisini koruyacağına dair güveni olmadığı için başvurduğunu düşünürsek ne kadar devasa bir problemle Türkiye'de karşı karşıya olduğumuzu görürüz. Şimdi eşitsizlik bir devlet politikası haline dönüştürüldüğünde tabii ki kadına karşı şiddet ve kadın cinayetleri artıyor. İstanbul Sözleşmesi'nin Avrupa Konseyi kadına yönelik şiddetle mücadele için çıkartılan İstanbul Sözleşmesi'nin felsefesi zaten bunun üzerine kurulu. Sözleşme, şiddetle mücadele etmek istiyorsanız kadın erkek eşitliğini hayatın bütün alanlarında sağlamak zorundasınız diyor. Dolayısıyla siz eşitliği sağladıkça şiddetle mücadele eder, kadın cinayetlerini durdurabilirsiniz. İstanbul Sözleşmesi hem felsefe olarak hem de şiddetle mücadele konusunda mağduru koruyan, saldırganı
caydıran ya da cezalandıran bütün kurumsal mekanizmaları, alo şiddet hattı, kadın danışma merkezleri, kadın sığınakları, cinsel şiddet kriz merkezleri gibi mekanizmaları, yargılama süreçlerinde kadınlar mağdur odaklı politikaların nasıl izlenebileceğini anlatan gerekli yol haritasını zaten devletlerin önüne sunuyor İstanbul Sözleşmesi. Tek başına İstanbul Sözleşmesi'ni etkin bir biçimde uygulayacağını ilan eden bir devlet otoritesi bile bunu ilan ettiği anda onlarca kadının hayatını kurtarmış olacak. Onun için yapılması gerekenler çok basit, çok net. İstanbul Sözleşmesi'nin denetim organı Grevio, Türkiye hakkında da bir rapor hazırladı. Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi çerçevesindeki ev ödevleri bu raporda belirtilmiş oldu. Kısa, orta ve uzun vadeli olarak. Buna rağmen Ekim 2018 tarihli Türkiye Grevio raporunun henüz resmi çevirisi yapılmadı. Kadınlar öldürüldükten sonra katili en ağır cezaya çarptırmak, gerekirse idam etmek, gerekirse hadım etmek gibi cezaların tartışılması bile toplumdaki şiddet ortamını köpürten bir etki yaratıyor ve sorunu sadece öldürülen kadınların failini cezalandırmaya indiriyor. Şiddetle çözecek politikalar öneriliyor. Bunların ise şiddeti durdurmaya bir katkısı olmadığı gibi kadınlar dahil insanların içerisindeki şiddet duygularını körükleyen ve şiddeti yeniden üreten politikalara dönüşüyor. Ne yazık ki Türkiye'de kadına yönelik şiddet konusunda ve kadın erkek eşitliği konusunda Türkiye muhalefetinin de henüz gerekli aktif kabul ve bunu hayata geçirmek için etkin politikalar uygulama aşamasına geçtiğini söyleyemeyiz. 1 Ekim ve 15 Ekim tarihi boyunca bütün Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmaları boyunca kadına karşı şiddet, kadın cinayetleri ve İstanbul Sözleşmesi'nden bir kadın milletvekili söz etti. Bir kadın milletvekili söz etti. 57 saniyelik süre içinde. Neyse ki eşik olarak yaptığımız bu izleme çalışmasından sonra 15 Ekim'den sonraki süreçlerde daha çok sayıda kadın ve erkek milletvekili kadınlar hakkında, kadınların şiddet hakkında konuşmalar yaptılar, soru önergeleri verdiler, yasa teklifleri verdiler ve şu anda da meclise dönük olarak 26 Ocak'ta Türkiye Büyük Millet Meclisi açılacak. Eşik platformu olarak bir kampanya hazırlamaya çalışıyoruz ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin özel kadın yönelik şiddeti ve kadın cinayetlerini durdurma gündemiyle toplanmasını ve Türkiye'nin siyasi partilerin iktidar muhalefet demeksizin katılımıyla Türkiye'nin şiddetle mücadele ve kadın cinayetlerini durdurma konusundaki yol haritasını çizmesini istiyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin anayasal görevi bu. Sadece İstanbul Sözleşmesi'nin 70. maddesinden kaynaklanmıyor bu görevi. Aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti Anayasası bütün vatandaşlarının ve 10. maddesi ve 41. maddesi de aynı zamanda kadınların ve aile içi şiddetin, kadınların maruz kaldığı şiddetin ve aile içi şiddetin önlenmesi konusunda devlete sorumluluk yüklüyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne de sorumluluk yüklüyor. 26'sından itibaren, yani bugünden itibaren bu taleplerimizi söyleyeceğiz. 26'sından itibaren de gözümüz meclisin üzerinde olacak.